Bugün dünyanın en kapalı ülkesi ama bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak görülüyordu. Evet, yanlış duymadınız. Bir zamanlar Güney Kore, Kuzey Kore'nin gerisindeydi. Sanayi, madenler, devasa barajlar ve elektrik üretimi. Neredeyse tüm avantaj Kuzey'in elindeydi. O yıllarda birçok uzman Kuzey Kore'nin gelecekteki yarımadanın en güçlü devleti olacağını düşünüyordu. Ancak tarih bambaşka bir yön seçecekti. Peki, sadece birkaç 10 yıl içinde ne oldu da bütün dengeler değişti? Nasıl oldu da bir zamanların sanayi devi dünyanın en kapalı ve en gizemli devletlerinden birine dönüştü? O yüksek duvarların ardında gerçekten neler yaşanıyor? Bu soruların cevabını bulmak için zamanı biraz geriye saracağız. Bu Kuzey Kore'nin hikayesi ya da resmi adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin hikayesi. Hazırsanız başlayalım. Bu asimetrinin kökenine inmek için önce 1945'ten öncesine, Japon İmparatorluğu'nun 35 yıllık yönetimine gitmemiz gerekiyor. Çünkü orada sonraki 70 yılı belirleyecek bir sır saklı. Japon yönetimi Yarımada'yı iki farklı işleve göre şekillendirdi. Güney, pirinç ve tarım ürünleri üretimine ayrıldı. İmparatorluğun gıda deposu işlevini görüyordu. Kuzey ise farklı bir role sahipti. Kömür ve demir madenleri, elektrik santralleri, kimya ve demir tesisleri buraya kuruldu. Yalu Nehri üzerindeki baraj o dönem Asya'nın en büyük hidroelektrik santrallerinden biriydi ve bölgeye kesintisiz enerji sağlıyordu. Bu düzenlemenin nedeni basitti. Kuzey bölgelerinin dağlık coğrafyası maden kaynakları açısından zengindi. Güneyin ovaları ise tarıma uygundu. Japon planlamacıları bu coğrafi gerçekliği kendi ekonomilerinin çıkarları doğrultusunda kullandı. Ama bu tercih 35 yıl sonra hiç öngöremedikleri bir sonuç doğuracaktı. 1930'lu yıllarda Japon yönetimi kuzeyde büyük ölçekli sanayi yatırımları gerçekleştirdi. Kuzeydeki bir kıyı şehrine kurulan dev bir kimya kompleksi, dönemin Asya'sındaki en büyük gübre ve kimyasal madde üretim tesislerinden biri haline geldi. Diğer kıyı şehirlerinde ise demir çelik üretimi tesisleri ard arda inşa edildi. Geceleri ufku kızıla boyayan yüksek fırınlar, gündüzleri gökyüzünü kapatan is bulutları. Bu kıyı şehirleri dönemin en yoğun sanayi manzaralarından birine sahipti. Bu yatırımların büyük kısmı imparatorluğun savaş ekonomisine hizmet etmek amacıyla planlanmıştı. Ama bıraktıkları altyapı savaş sonrası dönemde tamamen farklı bir siyasi sistemin temelini oluşturacaktı. 1945'te Japonya teslim olduğunda geride bıraktığı bu altyapı tam olarak kuzeyde kaldı. Güneyde ise neredeyse hiçbir ağır sanayi yoktu. Ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Bu tek fark birazdan göreceğiniz gibi iki ülkenin sonraki 20 yılını neredeyse tersine çevirecekti. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği Japon kuvvetlerinin teslimiyetini organize etmek amacıyla 38. paralel boyunca bir ayrım hattı belirledi. Bu hat başlangıçta askeri bir düzenlemeydi. Siyasi bir bölünme olarak tasarlanmamıştı. Ama Soğuk Savaş'ın küresel dinamikleri bu geçici düzenlemeyi hızlıca kalıcı bir sınıra dönüştürdü. Kuzeyde konuşlanan Sovyet yönetimi bölgedeki mevcut sanayi altyapısının kendi ekonomik modeline entegre etti. Fabrikalar merkezi planlama sistemine devredildi. Üretim devlet kontrolüne yeniden organize edildi. Güneyde ise Amerikan askeri yönetimi tarıma dayalı, sanayisi zayıf bir ekonomiyle karşı karşıyaydı. 1948 yılında iki ayrı devlet resmen kuruldu. Güneyde Kore Cumhuriyeti, kuzeyde ise Demokratik Halk Cumhuriyeti, kuzeyin başına Sovyetler Birliği'nin desteklediği bir isim getirildi. Kim Il-sung. Bu noktada iki ülke arasındaki ekonomik fark sayısal verilerle de görülebiliyordu. 1946'ya ait tahminlere göre Yarımada'nın elektrik üretim kapasitesinin büyük çoğunluğu kuzeydeydi. Ağır sanayi üretimi de benzer bir oranla kuzeyde yoğunlaşmıştı. Güney gıda üretiminde öndeydi. Ama sanayi kapasitesi açısından
çok gerideydi. Bu asimetri ekonomik ilişkileri de doğrudan şekillendiriyordu. Bölünmenin hemen ardından kuzeyden güneye elektrik akışı bir süre daha devam etti. Kuzeydeki santraller, güney bölgelerinin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaya devam ediyordu. Bu bağımlılık 1948 yılında kuzeyin elektrik akışını kesmesiyle sona erdi. Bir düşünün, Kuzey Kore, güneyin elektrik ihtiyacını karşılıyor. 1950 yılına gelindiğinde iki Kore arasındaki bu asimetri siyasi bir hesaplaşmaya dönüştü. Kim Il-sung güçlü bir sanayi altyapısı ve Sovyet askeri desteğinin sahip olduğuna inanarak Yarımada'yı askeri bir yolla birleştirmeyi planladı. Moskova'ya yaptığı ziyaretlerinde bu planı savundu. Başlangıçta temkinli yaklaşan Stalin, 1948'de Çin'de komünist zaferin kazanılması ardından 1950'nin başında bu plana onay verdi. 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore kuvvetleri 38. paraleli geçerek güneye ilerledi ve böylelikle Kore Savaşı başlamış oldu. Savaşın ilk aşamasında Kuzey Kore'nin askeri üstünlüğü belirgindi. Seul 3 gün içinde ele geçirildi. Ancak Eylül 1950'de gerçekleştirilen çıkarmada Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin savaşın rotasını değiştirmesini sağladı. Kasım ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin savaşa dahil olmasıyla cephe hattı yeniden kuzeye kaydı. Savaşın bu aşamalarında cephe hattının sürekli hareket etmesi sivil altyapı üzerinde büyük bir etki yarattı. Her ileri geri hareket üretim tesislerinin, köprülerin ve ulaşım ağlarının tekrar hasar görmesine neden oldu. Yollarda evlerini sırtlarında taşıyan aileler, bombalanmış köprülerin kalıntıları üzerinde geçmeye çalışan kalabalıklar. Savaşın günlük yüzü cephe haritalarının çok ötesindeydi. Kışın en sert dönemde özellikle dağlık bölgelerde yaşanan çatışmalar hem askeri hem sivil kayıplar açısından savaşın en yoğun bölümlerinden birini oluşturdu. Bu süreçte 16 ülkeden askeri birlikler Birleşmiş Milletler bayrağı altında savaşa katıldı. Türkiye'nin gönderdiği Tugay, Aralık 1950'de Kunri bölgesinde önemli bir çatışmaya girdi. Bu birliğin verdiği direniş geri çekilen müttefik kuvvetlere zaman kazandırdığı için askeri tarihi kayıtlarında ayrıca yer aldı. 3 yıl süren çatışmada 27 Temmuz 1953'te imzalanan bir ateşkesle durduruldu. Bu bir barış anlaşması değildi. Sadece bir ateşkesti. İki Kore, hukuki olarak bugün de savaş halinde. Savaşın fiziksel etkileri, özellikle kuzeyde belirgindi. Amerika Hava Kuvvetleri'nin yoğun bombardımanı, kuzeyin sanayi tesislerini büyük bölümünü hedef aldı. Başkent Pyongyang dahil olmak üzere birçok şehir savaş sonunda büyük ölçüde yıkılmış durumdaydı. Tahminlere göre kuzeydeki sanayi kapasitesinin önemli bir kısmı bu dönemde zarar gördü. Savaşın demografik etkisi de kayda değerdi. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Savaş boyunca nüfusun önemli bir kısmı yer değiştirdi. Sınırın hangi tarafta kaldığına bağlı olarak aileler birbirinden ayrıldı. 1953'ten sonra sınırın tamamen kapanmasıyla bu ayrılıklar kalıcı hale geldi. 10 yıllar sonra düzelen sınırlı sayıda aile birleşmesi programı bu ayrılığın yalnızca küçük bir kısmına geçici bir çözüm sundu. Bir sınırın iki yakasında birbirini bir daha hiç göremeyecek kardeşler, eşler, çocuklar bu savaşın istatistiklere yazılmayan en büyük kalıcı mirasıydı. Ama savaşın bitiminden sonraki yıllarda kuzeyin toparlanma hızı dış gözlemcileri şaşırtacaktı. Savaş sonrası dönemde dünyanın hiç beklemediği bir şey oldu. Kuzey Kore enkazın üzerinden Güney Kore'den daha hızlı toparlandı. Peki sizce bu nasıl gerçekleşti? Tabii ki de Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen teknik ve mühendislerin olduğu bir ekip ve ayrıca Sovyetler Birliği'nin ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin göndermiş olduğu maddi yardımlar. Demir yolları onarıldı. Elektrik santralleri yeniden faaliyete geçirildi. Kim Il-sung yönetimi bu yeniden inşa sürecinde bir üretim seferberliği başlattı. Bu kampanya
işçileri yüksek üretim hedeflerine yönlendirdi. 1950'lerin sonu, 1960'ların ortası ekonomik göstergeler kuzeyin lehindeydi. Kişi başına düşen milli gelir tahminleri bu dönemde Kuzey Kore'nin güneyden yüksek olduğunu gösteriyordu. Batılı ekonomistler ve diplomatlar dönemin raporlarında Kuzey Kore'yi Asya'da sanayileşme örneği olarak tanıtmıştı. Kim Il-sung'un yarattığı bu hareket somut sonuçları da bu dönemde görülüyordu. Çelik, çimento ve elektrik üretiminin yıllık büyüme oranları dönemin standartlarına göre çok yüksekti. Devlet istatistikleri bu büyüme merkezi planlamasının başarısı olarak fabrikada üretim yarışları düzenledi. Belirlenen hedefleri aşan işçi birimleri kahraman işçi unvanıyla ödüllendirildi. Vardiya değişimlerinde meydanlara asılan kırmızı pankartlar, hoparlörlerden yükselen seslerle üretim marşları. Bu yıllarda fabrika sadece bir üretim yeri değil, ülkenin kendini kanıtladığı bir sahneye dönüşmüştü. Bu dönemde Güney Kore hala siyasi istikrarsızlık ve düşük sanayi kapasitesiyle karşı karşıyaydı. Ekonomik dönüşümü ancak 1960'ların ortasından itibaren farklı bir kalkınma stratejisiyle başlayacaktı. 1961'de gerçekleşen askeri yönetim değişikliğinin ardından Güney Kore, ihracata dayalı sanayileşme modelini benimsedi. Bu model, yabancı sermaye ve teknoloji transferine dayanan kademeli ama istikrarlı bir büyüme süreci başlattı. Bu ekonomik plana paralel olarak Kim Il-sung yönetimi kendi ideolojik çevresini geliştirmeye başladı. Bu çerçeve ileride ülkenin kaderini kalıcı olarak değiştirecekti. Ve ortaya bir ideoloji çıktı. Juche, kelime anlamıyla özgüç ya da kendine yeterlilik anlamına geliyordu. Resmi tanıma göre bu doktrin Kuzey Kore'nin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda dış güçlere bağımlı olmadan kendi kararlarını alabilmesini hedefliyordu. Hem Sovyetler Birliği hem de Çin'e karşı belirli bir denge politikası izleme imkanı sağladı. Kuzey Kore, iki büyük komünist güç arasındaki rekabetten yararlanarak her ikisinden de destek almayı sürdürdü. Ama Juche aynı zamanda iç politikada farklı bir işlev üstlendi. Doktrin, merkezi otoritenin, özellikle Kim Il-sung'un kişisel liderliğinin meşruiyetini pekiştiren bir çerçeve olarak kullanıldı. Devlet propagandası Juche'yi sadece bir ekonomik model değil, aynı zamanda ulusal kimliğin temel taşı olarak sundu. Bu dönemde devlet kontrolündeki medya sisteme tam anlamıyla yerleşti. Basın, radyo ve yayıncılık doğrudan devlet denetimi altına alındı. Bağımsız haber kaynakları ortadan kaldırıldı. Vatandaşların dış dünyaya dair bilgisi neredeyse tamamen devlet kanalları üzerinden şekillendi. Bu yapı eğitim sistemiyle de bütünleşik bir şekilde işledi. Okul müfredatı, temel bilim ve matematik derslerinin yanı sıra ülkenin kuruluş anlatısı ve liderlik tarihi kapsamlı biçimde içeriyordu. Kamusal alanlarda düzenli olarak gerçekleştirilen toplu etkinlikler, geçit törenleri, kitlesel jimnastik gösterileri, anma günleri, bu anlatının toplumsal hayatın günlük ritmine entegre olmasını sağladı. Binlerce kişinin senkronize hareketlerle tek bir vücut gibi devindiği meydanlarda bir çocuğun büyürken tanık olduğu ilk ve en kalıcı görüntülerden biri haline geliyordu. Anıtlar ve müzeler, ülkenin farklı bölgelerine inşa edilerek bu resmi tarihin fiziksel bir temsilini oluşturdu. Toplumsal yapıda bu dönemde yeniden düzenlendi. Songbung adı verilen bir sınıflandırma sistemi geliştirildi. Bu sistem bireylerin aile geçmişini, özellikle 1940'lı ve 50'li yıllardaki siyasi konumlarını esas alarak toplumsal statülerini belirledi. Bu sınıflandırma, eğitim, istihdam ve ikamet hakları üzerinden doğrudan etkili oldu. Kuşaklar boyunca aktarılan bir sistem haline geldi. Sistem toplumu 3 kategoriye ayırdı. Temel, rejime sadık kalan ve kabul edilen aileler, sallananlar, siyasi konumu belirsiz olanlar ve düşman.
eski toprak sahipleri, dini figürler ya da güneyle bağlantısı olanlar gibi rejime potansiyel tehdit sayılan gruplar. Bu sınıflandırma resmi olarak hiçbir zaman kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşılmadı. Ancak devlet kayıtlarında sistematik olarak tutuldu. Bireylerin hayatını, hemen hemen her alanını, üniversite kabulünden askeri rütbeye, ikamet edecek şehre kadar dolaylı biçimde belirledi. Bir çocuğun hangi okula gideceği, büyüdüğünde hangi şehirde yaşayacağı, çoğu zaman kendi doğumundan önce büyük babasının 30 yıl önceki siyasi konumuyla belirlenmiş oluyordu. Liderlik kurumu da bu dönemde sosyolojik bir dönüşüm geçirdi. Kim Il-sung, kamusal imajı geleneksel Konfüçyüsçü aile hiyerarşisi kavramlarıyla harmanlandı. Toplumsal söylemde lider, ulusun babası olarak konumlandırıldı. Bu çerçeve, itaat kavramını siyasi bir zorunluluktan çok ailevi bir sorumluluk olarak sunmayı mümkün kıldı. Ekonomik alanda merkezi planlama derinleşti. 5 yıllık kalkınma planları düzenli aralıklarla uygulamaya kondu. Üretim hedefleri merkezi otorite tarafından belirlendi. Bu model başlangıçta hızlı sanayileşme sağlasa da zamanla esneklik eksikliği nedeniyle verimlilik sorunlarıyla karşılaştı. Dış dünyayla bağlar bu dönemde kademeli olarak azaldı. Yurt dışına seyahat, sıkı izin prosedürlerine tabi tutuldu. Yabancı yayınlara erişim sınırlandırıldı. Radyo alıcıları yalnızca devlet frekanslarını alacak şekilde ayarlandı. Turizm neredeyse tamamen kapatıldı. Bu izolasyon politikasının uygulanış biçimi de kendine özgüydü. Sınır bölgelerinde geçiş kontrolleri sıkılaştırıldı. Yabancı diplomatik misyonların harekat alanı başkente sınırlı tutuldu. Vatandaşların yabancılarla doğrudan teması resmi izin gerektiren bir düzenleme bağlandı. Bu düzenlemeler zamanla ülke içindeki bilgi akışını da etkiledi. Farklı bölgeler arasındaki seyahat bile iç pasaport benzeri bir izin sistemine tabi tutuldu. 1960'ların sonlarına doğru Kuzey Kore'nin ekonomik büyüme hızı yavaşlamaya başladı. Bunun nedenleri arasında merkezi planlamanın artan verimsizliği, askeri harcamaların büyümesi, teknolojik yeniliklerin sınırlı kalması sayılabilir. Bu dönemde Güney Kore ise ihracata dayalı sanayileşme stratejisiyle hızlanmaya başladı. 1970'ler boyunca iki ülke arasındaki ekonomik gösterge farkı giderek daraldı. 1980'lerde tamamen tersine döndü. Güney Kore'nin toplam ekonomik büyüklüğü Kuzey Kore'yi geride bırakmıştı. Bu dönüşümün arkasında iki farklı kalkınma modelinin uzun vadeli sonuçları yatıyordu. Güney Kore'nin dışa açık, rekabete dayalı sistemi teknolojik, yenilik ve verimlilik artışını teşvik ederken, Kuzey'in merkezi planlama sistemi kısa vadeli üretim hedeflerine odaklanarak uzun vadeli yapısal dönüşümü zorlaştırdı. Kuzey Kore yönetimi değişen bu dengeye rağmen Juche doktrinini terk etmedi. Aksine izolasyon politikaları 1980'ler boyunca sürdürdü. 1983'te Rangon'da ve 1987'de bir Güney Kore yolcu uçağına yönelik gerçekleştirilen olaylar bu dönemde iki Kore arasındaki gerilimi diplomatik düzeyde de sürdüğünü gösteren örnekler arasında yer aldı. Ve bu izolasyon 1990'ların başında dünya siyasetindeki büyük bir değişiklikle birlikte ülkeyi çok daha ciddi bir sınavla karşı karşıya bırakacaktı. 1991 yılında dünyanın öbür ucunda gerçekleşen bir çöküş Kuzey Kore'nin kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Sovyetler Birliği'nin dağılması. Onlarca yıl boyunca Kuzey Kore, Sovyetler Birliği'nden ucuz fiyatlarla petrol, gübre ve teknik ekipmanlar almıştı. Bu ticaret ilişkisi dünya piyasa fiyatlarının çok altına bir maliyetle yürütülüyordu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte bu ticari düzenleme sona erdi. Yeni kurulan Rusya Federasyonu
ticari ilişkileri piyasa koşullarına göre yeniden yapılandırdı. Bu değişim Kuzey Kore ekonomisinde zincirleme bir etkiye yol açtı. Petrol ithalatındaki düşüş, tarım makinelerinin çalıştırılmaması, elektrik üretiminin azalması ve sanayi üretiminin durmasına neden oldu. Aynı dönemde Çin de kendi ekonomik reformları çerçevesinde Kuzey Kore'ye yönelik düşük fiyatlı ticareti kademeli olarak piyasa koşullarına taşıdı. Bu iki büyük ticaret ortağının aynı dönemde politika değiştirmesi Kuzey Kore ekonomisi için çok zorlayıcı oldu. Ülke kısa bir süre içinde onlarca yıldır dayandığı iki ana dış desteğinin kaynağını neredeyse aynı anda kaybetti. Sanayi üretim endeksleri 1990'ların ilk yarısında belirgin bir düşüş gösterdi. Birçok fabrika, ham madde ve enerji eksikliği nedeniyle kapasitesinin küçük bir bölümüyle çalışmak zorunda kaldı. Bir zamanlar gece gündüz çalışan bacalar artık tütmüyordu. Fabrika bahçeleri terk edilmiş. Vardiya kulübeleri 10 yılın en sessiz tanıklarına dönüşmüştü. Ve 1994 yılında Kim Il-sung öldü. Yönetim oğlu Kim Jong-il'e devredildi. Bu geçiş ülkenin ekonomik krizinin en yoğun yaşandığı dönemde gerçekleşti ve ülkeyi resmi tarihinin en zorlu sınavına sürükleyecekti. 1990'ların ortasından itibaren Kuzey Kore kendi diliyle zorlu yürüyüş olarak adlandırdığı bir gıda krizi yaşadı. Bu krizin nedenleri çok yönlüydü. Dış yardımın kesilmesi, tarımsal üretimde kullanılan yakıt ve gübre eksikliği, ard arda yaşanan sel ve kuraklıklar ve merkezi tarım politikasının değişen koşullara adapte olamaması. Kuzey Kore'nin tarım sistemi bu dönemde özellikle kırılgan bir yapıya sahipti. Ülkenin dağlık coğrafyası ekilebilir arazi oranını sınırlıyordu. Tarım üretimi, yoğun gübre ve sulama sistemi bağımlı bir modelle yürütülüyordu. 1995-96 yıllarında ard arda yaşanan büyük seller zaten kısıtlı olan ekilebilir arazilerin önemli bir kısmını kullanılamaz hale getirdi. Bunu izleyen yıllarda ise kuraklık üretimi daha da düşürdü. Tarımsal üretim bu dönemde önemli ölçüde geriledi. Devletin resmi gıda dağıtım sistemi ihtiyaçları karşılayamaz hale geldi. Bu krizin gerçek yüzü resmi rakamların çok ötesinde. Milyonlarca insanın günlük hayatında yaşandı. Bu krizde hayatını kaybedenlerin sayısına dair kesin bir veri bulunmuyor. Ve bu tesadüf değil. Farklı araştırmacı ve kurumların tahminleri 100 binlerden 1 milyona kadar geniş bir aralıkta değişiyor. Kriz döneminde dış dünyanın bilgi edinme kapasitesi de sınırlıydı. Yabancı gazetecilerin ülkeye erişimi büyük ölçüde kısıtlıydı. Krizin boyutunu ancak sınırı geçerek Çin'e ulaşan kişisel ifadeleri ve dönemin uydu görüntüleri üzerinden yapılan analizlerle kısmi olarak değerlendirilebildi. Birleşmiş Milletler'e bağlı gıda yardım kuruluşları 1990'ların ortasından itibaren ülkeye sınırlı erişim sağlayarak yardım ve dağıtım gerçekleştirdi. Bu dönemde devletin resmi ekonomik sistemi dışında gayri resmi bir ticaret ortaya çıktı. Jangmadang adı verilen pazarlar gıda dağıtım sisteminin işlevini büyük ölçüde yerine getiremediği bir dönemde halkın temel ihtiyaçlarının karşılamasını sağladı. Zamanla bu pazarlar resmi olarak tam anlamıyla kabul edilmese de devlet tarafından fiilen tolere edilen bir ekonomik yapıya dönüştü. Kriz döneminde Kim Jong-il yönetimi Songun, ordu önce adını verdiği bir politika benimsedi. Bu politika, devlet kaynaklarının önemli bir kısmını askeri sektöre yönlendirmesini öngörüyordu. Resmi söyleme göre, ülkenin güvenliğini önceliklendiren bir stratejiydi. Ekonomik kaynakların dağılımında ordu, sivil sektörlere göre öncelik kazandı. Bu politikanın uygulanma biçimi ekonominin yapısına dönüştü. Askeri birimler, madencilikten inşaata kadar çeşitli sektörlerde doğrudan üretim faaliyetlerine dahil oldu. Sivil,
ekonomik kurumların rolünün nispeten azalmasına yol açtı. Aynı zamanda toplumsal statü sisteminde askeri hizmet giderek daha da belirleyici bir unsur haline geldi. Yüksek rütbeli askerler görevleri toplumsal hareketliliğin önemli kanallarından birini oluşturdu. Bu dönemde Kuzey Kore nükleer programlar üzerinde çalışmalara başladı. Ülke 1980'lerden itibaren nükleer teknolojiler alanında araştırmalar yürütüyordu. 1990'larda bu program uluslararası diplomasinin merkezi konularından biri haline geldi. 1994'te ABD'de imzalanan Çerçeve Anlaşması, Kuzey Kore'nin plütonyum üretimini durdurması karşılığında enerji desteği sağlanmasını öngörüyordu. Ancak bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle fiilen sona erdi. 2002 yılında Amerika yönetiminin Kuzey Kore'yi gizli bir uranyum zenginleştirme programı yürütmekle suçlaması diplomatik krizi derinleştirdi. Kuzey Kore 2003'te nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından resmen çekildiğini duyurdu. Bu tarihten itibaren 6 taraflı görüşmeler Kuzey Kore, Güney Kore, Amerika, Çin, Rusya ve Japonya düzenli aralıklarla yapıldı. Ancak kalıcı bir çözüme ulaşılmadı. Nükleer program bu dönemden itibaren Kuzey Kore'nin dış politikasında iki işlevli bir araç haline geldi. Hem bir güvenlik stratejisi hem de uluslararası müzakerelerde kullanılan bir pazarlık unsuru. Devletin resmi söylemine göre bu program ülkenin egemenliğini dış müdahalelere karşı koruma amacı taşıyordu. 2006 yılında Kuzey Kore ilk nükleer denemesini gerçekleştirdi. Bu gelişme Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilk kapsamlı yaptırım kararını da beraberinde getirdi. Bu yaptırımlar ülkenin dış ticaretini sınırlayan bir dizi ekonomik önlemi içeriyordu. 1990'ların krizi aynı zamanda Kuzey Kore toplumunun da ekonomik yapısında kalıcı bir değişikliğe yol açtı. Merkezi planlamanın işlevi büyük ölçüde kaybedildi. Bu dönemden sonra gayri resmi piyasa mekanizmaları resmi sistemin yanında kalıcı bir unsur olarak varlığını sürdürdü. Bu ikili yapı bugün de Kuzey Kore ekonomisinin temel özelliklerinden biri olmaya devam ediyor. Bu dönüşümün toplumsal sonuçları da kayda değerdi. Devletin merkezi dağıtım sistemine bağımlılık azalırken bireysel ticaret ve girişimcilik becerileri hayatta kalmanın önemli bir unsuru haline geldi. Bu değişim resmi ideolojinin vurguladığı kolektif üretim modeliyle örtüşmeyen ama pratikte giderek yaygınlaşan ekonomik davranış biçimini ortaya çıkardı. Araştırmacılar bu gayri resmi ekonominin zamanla toplumun geniş bir kesiminin gelir kaynağının önemli bir parçası haline geldiğini değerlendiriyor. Kim Jong-il döneminin sonlarına doğru yönetim 3. kuşak liderlik geçişine hazırlanmaya başladı. Ama krizin gölgesinde büyüyen bu sistem bir sonraki lidere nasıl bir ülke bırakacaktı? Rejim en kırılgan anını atlatmıştı. Ama asıl soru şuydu: bu kesintisiz aile mirası bir sonraki nesile nasıl geçecekti? 2008 yılında geçirdiği sağlık sorunları Kim Jong-il'in veliaht sürecini hızlandırmasına neden oldu. 3. oğlu Kim Jong-un bu dönemde kademeli olarak üst düzey askeri ve parti pozisyonlarına yerleştirildi. 2010 yılındaki bir parti konferansında 4 yıldızlı general rütbesiyle kamuoyuna tanıtıldı. 2011 yılının Aralık ayında Kim Jong-il'in ölümüyle Kim Jong-un resmen iktidara geldi. İktidara geldiği ilk yıllarda Kim Jong-un yönetimi üst düzey kadrolarla önemli değişikliklere gitti. 2013 yılında rejimin ikinci en üst düzey ismi kabul edilen Jang Song yetkilerinden uzaklaştırılarak idam edildi. 2017 yılında ise Kim Jong-un'un üvey abi Kim Jong-nam Malezya'da bir suikaste kurban gitti. Bu olayın sorumluluğu uluslararası kamuoyunda büyük ölçüde Kuzey Kore istihbarat servislerine atfedildi.
Bu dönemde üst düzey askeri ve parti kadrolarında sık değişiklikler gözlemlendi. Çeşitli yetkililer görevlerinden alındı ya da farklı pozisyonlara atandı. Bu yönetim tarzı analistler tarafından herhangi bir kadronun uzun vadede bağımsız bir güç merkezi haline gelmesini önlemeye yönelik bir strateji olarak değerlendirildi. Bu dönemde nükleer ve füze programı önemli ölçüde ilerledi. 2016-17 yıllarında gerçekleştirilen ard arda nükleer denemeler ve kıtalar arası balistik füze testleri uluslararası toplumun tepkisini sertleştirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu dönemde kömür ihracatından tekstil ticaretine, yurt dışına gönderilen işçilerin gelirlerine kadar geniş bir alanı kapsayan yaptırım kararları aldı. Bu yaptırımların ekonomik etkisi kapsamlıydı. İhracat gelirlerinde belirgin bir düşüş yaşandı. Sanayi üretiminde kullanılan ithal parça ve ekipman tedariklerinde zorluklar ortaya çıktı. Aynı zamanda ülke içindeki gayri resmi piyasa mekanizmaları bu dış baskıya karşı belirli bir esneklik sağladı. Halkın günlük ihtiyaçları karşılanmasında resmi ekonominin yanı sıra gayri resmi ağların rolü arttı. Bu yaptırım etkinliği büyük ölçüde Çin'in tutumuna bağlıydı. Kuzey Kore'nin dış ticaretinin büyük bölümü Çin sınırındaki geçitler üzerinden gerçekleşiyor. Pekin yönetimi için Kuzey Kore, güvenlik açısından stratejik bir konum taşıyor. Güney Kore'de konuşlu Amerikan askeri varlığıyla doğrudan sınır komşusu olmaktan kaçınmak için Çin, bölgesel güvenlik hesaplamalarında önemli bir parçası. Bu nedenle Çin resmi olarak yaptırımlara katılırken aynı zamanda Kuzey Kore ekonomisinin tamamen çökmesini önleyecek bir denge politikası sürdürüyor. 2018 ve 19 yıllarında Kim Jong-un ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasında Singapur ve Hanoi'de iki doğrudan zirve gerçekleşti. Bu görüşmeler nükleer silahsızlanma konusunda somut bir çerçeve oluşturmayı hedefliyordu. Ancak taraflar arasındaki beklenti farkları nedeniyle görüşmeden kalıcı bir anlaşma çıkmadı. Bu diplomatik süreç aynı zamanda Kuzey Kore'nin uluslararası müzakere stratejisine dair bir gözlem sunuyor. Ülke, nükleer programdan tam anlamıyla vazgeçmeyi değil, bu programı koruyarak uluslararası meşrutiyet ve ekonomik rahatlama elde etmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, taraflar arasındaki müzakerenin neden tekrar tıkandığını açıklayan unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu dönemde Kuzey Kore'nin dijital alandaki kapasitesi de uluslararası gündemde daha fazla yer almaya başladı. Siber güvenlik uzmanları, Lazarus Grup olarak bilinen bir grubun çeşitli ülkelerdeki finansal kurumlara ve kripto para borsalarına yönelik operasyonlarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Bu faaliyetlerin, yaptırımların sınırladığı döviz girişi telafi etmeye yönelik bir strateji olduğu düşünülüyor. Bu alandaki insan kaynağı devletin eğitim sisteminin özel bir dalı üzerinde yetiştiriliyor. Matematik ve bilgisayar bilimindeki yetenekli görülen öğrenciler erken yaşta tespit edilerek bu alanda uzmanlaşmış eğitim kurumlarına yönlendiriliyor. Bu yapı, Kuzey Kore'nin fiziksel altyapı ve kaynak sınırlamalarına rağmen dijital alanda belirli bir kapasite geliştirmesini mümkün kılan unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bugün Kuzey Kore'nin sosyoekonomik yapısı resmi ve gayri resmi olmak üzere iki katmanlı bir denge üzerinde işliyor. Devletin merkezi, planlama sistemi, temel sanayi ve enerji üretimi yönetmeye devam ediyor. Ancak günlük tüketim mallarının önemli bir kısmı 1990'larda yaşanan krizden bu yana varlığını sürdüren yerel pazarlar aracılığıyla dolaşıyor. Ülkenin dijital altyapısı da bu ikili yapıyı yansıtıyor. Kuzey Kore kendi internet sistemini işletiyor. Bu internet sistemi küresel internete bağlı değil, yalnızca devlet tarafından onaylanmış içeriklere erişim sağlıyor. Şehir merkezinde akıllı telefon kullanımı son yıllarda yaygınlaştı. Ancak bu cihazlar üzerinde devlet denetimi sürüyor. Küresel internete tam erişim
sınırlı sayıda. Devlet yetkilisi ve akademik kurumla sınırlı kalıyor. Askerlik hizmeti toplumsal yapının merkezi unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Erkekler için hizmet süresi uluslararası karşılaştırmada en uzun zorunlu askerlik sistemi olarak değerlendiriliyor. Eğitim müfredatı temel bilim derslerinin yanı sıra liderlik ailesinin tarihini kapsamlı biçimde içeriyor. Songbum sınıflandırma sistemi de bugün de toplumsal hareketliliği şekillendiren bir unsur olarak varlığını sürdürüyor. Hangi üniversiteye kabul edileceği, hangi meslek grubuna erişim sağlayabileceği, hangi şehirde ikamet edebileceği resmi olarak açıklanmayan ama uygulamada belirleyici olan bu sisteme bağlı kalıyor. Küresel üretim büyük ölçüde devlet denetiminde. Müzik, sinema ve edebiyat alanındaki içeriklerin büyük çoğunluğu resmi ideolojik çerçeveyle uyumlu olacak şekilde üretiliyor. Başkent Pyongyang, ülkenin ekonomik ve idari merkezini oluşturuyor. Burada ikamet etme hakkı Songbum sınıflandırma sistemine bağlı olarak düzenleniyor. Kırsal bölgelerdeki yaşam koşulları başkente kıyasla belirgin farklılıklar gösteriyor. Elektrik erişimi ve gıda tedariği bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. Aynı ülkenin iki yüzü. Geceleri ışıl ışıl bir başkent, birkaç yüz kilometre ötede elektriksiz geçen bir kırsal akşamı. Ve bu iki katmanlı yapının en somut görüntüsü. Ve turizme gelelim. Sınırlı ölçekte devam ediyor. Yabancı ziyaretçiler, önceden belirlenmiş güzergahlar ve refakatçi eşliğinde ülkeyi gezebiliyor. Bağımsız seyahat mümkün değil. Yıllık ziyaretçi sayısı bölgedeki diğer ülkelerle kıyasla son derece sınırlı kalıyor. Bu durum ülkenin dış dünyayla kurduğu sınırlı temas noktalarından birini oluşturuyor. Bugün kuruluşundan bu yana geçen sürede Kuzey Kore'nin ekonomik ve toplumsal yapısı 3 kuşaklık bir liderlik sürekliliği altında şekillendi. 1940'ların sonunda bölgesel bir sanayi üssü olarak başlayan bu topraklar 10 yıllar içinde farklı ekonomik ve siyasi modellere evrildi. Bu model kendini yeterlilik ilkesini merkezine alan, dış dünyayla sınırlı etkileşim kuran ve merkezi otoriteyi esas alan bir yapı olarak varlığını sürdürüyor. Şimdi baştaki soruya geri dönelim. Asya'nın en gelişmiş sanayi üssü olan bu topraklar nasıl oldu da dünyanın en kapalı sistemine dönüştü? Bu dönüşümün her aşaması, savaşın yıkımı, ideolojik merkezleşme, Sovyet desteği birbirine bağlı bir nedensellik zinciri oluşturuyor. Tek bir an, tek bir karar yok. Adım adım örülen bir dizi seçim var. Her nesil kendinden öncekinin bıraktığı yapıyı devraldı, pekiştirdi ve bir sonrakine aktardı. Bu tabloyu tamamlayan bir başka soru da iki Kore'nin gelecekte yeniden bir araya gelip gelmeyeceği. Resmi söylemde her iki tarafta birleşmeyi uzun vadeli bir hedef olarak tanımlıyor. Ancak pratikte 70 yılı aşkın bir ayrılığın yarattığı ekonomik bir uçurum var. Farklı yönetim sistemleri ve kuşaklar boyunca biriken toplumsal farklılıklar böyle bir sürecin son derece karmaşık olacağına işaret ediyor. Karşılaştırmada analizler, olası bir birleşmenin Almanya'nın 1990'daki birleşme sürecinden çok daha büyük bir ekonomik toplumsal uyum maliyeti taşıdığını öngörüyor. Bir zamanlar aynı dilde konuşan, aynı toprakları paylaşan iki halk bugün birbirinden yalnızca sınırlarla değil, 70 yıllık farklı bir zaman algısıyla da ayrılmış durumda. Sınırın kuzeyinde saatler hala 1948'de durmuş bir düzenin ritmiyle işliyor. Güneyde ise zaman dünyanın geri kalanıyla aynı hızla akıyor. Ve bu dönüşümün son sayfası henüz yazılmış değil. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Bu tarz içeriklerin devamı için bizi takip etmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.